Diyorum millete yakında bunlar Paskalyalarını da yavruları kutlamaya başlarlar. Bana diyorlar ki sen geri kaldın. Niye? Kutlamaya başladılar diyor. Allah. Hem de İslami kanallarda. Bu İslami kanallarda belalar çoğaldı. Öyle filmler yapıyorlar ki millet bu İslami kanal diye o filmi seyrediyor. Öbür kanalda başı açık kadın var, bunda başı açık kadın yok diye seyrediyorlar İslami kanalları. Bunlar da milleti böyle Yahudi Hristiyan dostluğuna aşlıyorlar onlara. Kadın gidiyor efendim, başörtülü kadın ne yapıyor? Gavur komşusunun işte Almanya'da şurada burada Paskalya bayramını kutluyor. O da diyor, aa sizin dininiz ne güzel işte bak bizim bayramımızı da kutluyorsun falan. Bu olmaz. Bunu millete normal göstermek olur bu. O dini bayramdır. Dini bayram kutlanmaz. Gavurun dini bayramı şirk bayramıdır. Allah'a ortak koşuyorlar onlar. Onların bayramını nasıl kutlarsın? Allah'a ortak koşmanız hayırlı olsun. Öyle mi demek yani? Bu Noel nedir yani? İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur diye zıp zıp zıplıyorlar. Kuludur desen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Allah'ın kuludur. Niye oğlu diyorsunuz? Necran'dan gelen Nasrani heyetlerine. Ne dediler? Sen niye ona kul diyerek onu aşağılıyorsun? Niye onu indiriyorsun aşağı? O kul değil ki diyorlar. Bunlar böyle cahil. Daha Efendimiz'in zamanındakiler ki daha yakındılar. O zaman İsa Aleyhisselam'dan 500 sene falan geçmişti. Onlar bu kafadaydılar. Şimdikiler hepten neye inandıklarını da bilmiyorlar. Zıvanadan çıkmışlar. Hristiyan'a sorsan sen neye inanıyorsun? Bu nedir? Ben ona buna inanmıyorum. Ben der şeye inanıyorum, hindiye inanıyorum, şaraba inanıyorum. Ben yememe içmeme bakıyorum, pastama bakıyorum ben. Zıkımlanmaya bakıyorum. O öyle der. Çünkü onun itikadı kalmamış daha. Yani ben işin keyfindeyim. Ve lakin bu bize göre değil bu iş. Bu bizim keyfimize göre değil. Biz uyamayız. Şimdi ne olacak? Bir gece eğlenelim derken al başına belayı. Ne kadar Allah muhafaza azaba namzet olmak var ya. Kolay da temizlenecek bir şey değil ya. Şirk karışımı olursa yani kafirlerin merasimlerine değer vermek, alimler Allah muhafaza imansızlığa kadar işin ucunu götürmüşler. Ama burada yaptığı işi haram bilirse kafir olmaz. Ama ne var bunda derse bu daha büyük yaş bir iş. Biz diyoruz ki sen her gece evinde çekirdek mi yiyorsun? O gece de ye. Haftada bir o gece yiyorduysan yine ye. Ama sen Hristiyan Noel'ini kutlayayım diye bunu yapıyorsan biz bundan bahsediyoruz. Yoksa biz diyor muyuz ki Noel gecesi aman yemek yemeyin, su içmeyin, meyve yemeyin. Efendim, herif her gece sigara içen adam zaten. Biz ona diyor muyuz ki tüttürme? Ne yaparsan yap ya. Sen sigara zaten içme diyoruz ona. Ben her gece içiyorum. İçiyorsan iç. Yani günah vebali boynuna. Ama mesele ne? Sen o geceye özel iş yapma. Peki bu televizyonların bütün programları nedir? O geceye? Değil mi? Ha işte biz de diyoruz ki cehennemde özel bir bölüme girme. Girersen genele gir. Özelde sıkıntı var, nefes alamazsın. Tüplere koyarlar. Fî amedin mümeddede Kur'an'da Allah'ın buyurduğu üzere iman kaybedersen Allah muhafaza imansızların cehennemde yeri özeldir. Bunlar hiç çıkmayacak bölümdedirler. Hiç çıkmayacak bölümde de çok bağırırlar bunlar. Bunların bağırtılarına can dayanmaz yani. Onun için diğer cehennemdekiler eziyet çekerler. Derler ki ya Rabbi biz kendi yandığımıza yanmıyoruz da bir de bunların sesinden çok rahatsız oluyoruz. Derler. Allah Teala da ayet-i kerimede buyurduğu üzere uzatılmış tüpler diyor. Direkler, sütunlar böyle. Koca sütun, pota diyelim ona yani. Demir eritilen pota. İçine ateş dolu. Üstü kapaklı. İnneha aleyhim mu'sadeh. Ateş onların üzerine kapatılmış diyor. Kur'an söylüyor bunu. Fî amedin mümeddede. O uzun sütunlar içerisinde, tüpler içerisinde. Şimdi içi ateş dolu. Adamı o şeyin içine koydukları zaman, kapağını da kapattıkları zaman içinde yanıyor. Bağırdığının sesi dışarı çıkmıyor. Bu sefer yanında yananlar ondan eziyet çekmiyor, onun bağırmasından. İşe bak. Yani değer mi yani çekirdek yiyeceğim? Ye.